Nilperi evlenmediği için ben anlatayım diye. Aslında Nilperi'nin konuşmasını çok istiyorum. Gelini eğlendirmek bir dert falan filan. O yüzden evlilikten korkuyorum ben mesela. Hani. Diyorum ki neden? Arkadaşım korkunun ecele faydası yoktur. Ve adamlar içkiler bittikçe yenisini doldurup sana getiriyor. Halay çekiyorsun falan filan. Adam buradan Halayla akıyla geliyor. aynen geliyor ve sen onu gördükçe böyle içmen gerekiyormuş gibi artık şuurunu kaybettiğin noktalar oluyor. Şimdi 36 yaşındayım. 1-2 yıldır artık çevremdeki insanlar bana ne zaman evleniyorsun? Çocuk yapmayacak mısın? Gibi sorular sormaya başladı. Sağ ol. O özellikle kardaki ay falan öyle seni yumuşatma sahnesi. Üşüyorum diye Üşüyorum. böyle. Aşkım. Fazla iyilik ve güzellikten Yine seni ikimiz krizi geçirdiler diye. yükseldik böyle. Aysun Öz'de başka şeylerden merhabalar. Bugün iki çok sevdiğim, çok güzel arkadaşım var. Gelin takımının oyuncuları, çünkü gelin takımı vizyonda. Sevgili Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya benimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel sizi sık sık görmek. Hem ekranda hem de böyle filmler, diziler vesilesiyle bir Süslü araya süslü. gelmek. Süslü süslü. Zaman zaman böyle kutlamalarda bir araya geliyoruz falan. Gerçekten hani böyle güzel kadınları, başarılı kadınları karşımda görünce daha da mutlu oluyorum. Daha da enerjim Biz yerine de aynı geliyor. şeyleri Çok teşekkür hissediyoruz. Hislerimiz karşılıklı. Evet, karşılıklı. Çok teşekkürler. Yine böyle çok enerjik ve çok güldüğümüz, eğlendiğimiz bir filmle karşımızdasınız aslında. Gelin takımı öyle bir film. Böyle içeriğine biraz geleceğim ama önce storylerden ve paylaşımlarınızdan şunu görüyoruz hepimiz. Çok eğlenmişsiniz kamera arkasında. Yani Evet. yazın başlangıcı, yaz başında çektiniz diye tahmin ediyorum. Harika geçirmişsiniz diye düşünüyorum. Yazı açılışını biz yaptık. Evet. Hem böyle çok güzel bir yerde çektik filmimizi, bir otelde. Vallahi rahattık. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Akşamları arkadaşlarımız iyi olduğu için oyunlar oynadık. Set sonrasında mutlaka böyle bir sohbet ettik, muhabbet ettik. Sabah kalktık, birbirimize günaydın dedik, akşam yattık, iyi geceler dedik. Güzel bir ekip olduk. İşte böyle iyi arkadaşlık olan yerde işlerin iyi çıktığına her zaman inanıyorum ben. Kesinlikle yansıyor. Yansıyor. Evet, işe Evet. yansıyor. Yansımış. Bu Yani işe de izledik. yansımış. Bizim Evet. izlediğimiz kadarıyla o. Ve aynı zamanda hem eğlendiriyor, güldürüyor. İyi bir kadın hikayesi, iyi bir arkadaşlık hikayesi. Aynı zamanda dramatik tarafları da var. Film bir anda sizi böyle yükseltirken bir anda uçurumdan aşağı bırakıyor aslında. Sonra tekrar bu nasıl toparlanacak diye bekliyorsun ve final. Hayat Sonunu da böyle söylemeyeyim. değil mi aslında? Evet. Hani böyle çok iyi giderken birden böyle uçurumdan düşebiliyoruz ya da Evet. hani diplerde dolanırken birden öyle bir şey oluyor ki bambaşka bir şeye evriliyor hayat bizim için ve hiç beklemediğimiz çok iyi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Aslında hayat gibi, hayatın içinden bir film. Ben asıl sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Hani biz çünkü kendimiz bir iş yapıyoruz ve o işi objektif olarak değerlendiremiyorsun. Çünkü işin o kadar içindesin ki mesela insanlar çok eğleniyorlar. Bu sahneye niye bu kadar güldüler diyorsun. Ya da arkada konuşma duyunca bu sahne sıkıcı mı akıyor acaba diyorsun. Aslında bizim değerlendirmemiz çok doğru değil. Ben bunu çok doğru bulmuyorum açıkçası. Evet, katılıyorum. Bizim bu arada. anlatmamız mantıklı. Diğer Evet. değerlendirmeler tabii ki halkın ve sizlerin. Doğru. Genelde hep izleyip yapıyorum röportajlarımı. Fakat bazen böyle teknik sebeplerle izleyemediğimiz şeyler oluyor ya da şehir dışında oluyoruz, gösterimlere katılamıyoruz. Çünkü bu arada çok güzel ki sinema bereketli. Ardı ardına filmler vizyona giriyor. Bence hani Türk sineması için çok güzel şeyler. Sinema salonlarımız için çok güzel bir şey bu. O yüzden sinemalarda yani vizyonda olması filmin çok önemli. Ve kadın hikayesi evet. Aslında biraz oraya da parmak basmak istiyordum. Seda sen de oradan girdin zaten. Kadın hikayesi anlatılması da çok kıymetli. Neticede evet sinemada biraz erkek egemen bir sektör olmakla birlikte anlatılan konular da genelde erkek konuları, erkek hikayeleri oluyor. Ama son yıllarda kadın hikayelerini daha çok görüyoruz ve bu da onlardan bir tanesi. Ve kadınların hani en eğlenceli ama bir taraftan da en stresli olduğu anlar değil mi bunlar? Evet. Evet, kesinlikle. Düğünden önceki süreç. Evet. Kesinlikle. O yüzden çok bu yönden de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu işin. Yani umuyoruz daha çok kadın hikayeleri izleyebiliriz artık ekranlarda.
Evet. Peki bu film neticede düğünden önceki bir haftayı, Periyodu. belirli bir periyodu, en stresli olunan, en heyecanlı olunan dönemi anlatıyor. Filmin içinde ya işte bu da çok komikti burası, hiç aklıma gelmezdi ya da ben de bunu yaşamıştım diyeceğiniz bir paralellik ya da çok farklı gördüğünüz detaylar var mıydı? Normal yaşama göre diye Nilperi karşılaştıklarınızda. evlenmediği için ben anlatayım diye. Aslında Nilperi'nin konuşmasını çok istiyorum. Çünkü ben filmi 2-3 kere izledim. O da işte bir galası vardı, ona gittim Yunanistan'da, Kos Adası'nda. Ben sana öncelikle şunu sormak istiyorum. Demin konuşamadığım için. Sen nasıl buldun filmi? Ben filmi çok sevdim. Çok tatlı bir film olmuş. Çok eğlenceli olmuş. İşte nasıl söylesem ya böyle işte bu çok klasik bir laf gibi duruyor ama gerçekten öyle. Her karakterin her karakterden birini kendine benzetecek seyirci. Aa bu sensin, bu benim. Aa bu Kimse bizim kız birbirine grubu. benzemiyor. Benzemiyor. Çok Hepsi güzel. kendine has Evet. böyle özellikleri var her birinin. Ve bir kadın grubu olarak da hani benim de bir kız grubum var. Orada ben de hatırlıyorum. Aa bizde böyle bir şey olmuştu. Aa bak bu aynı benim bilmem kim gibi. Hani o yönden seyirci bence kendini görecek orada. Çok hoşuna gidecek. Böyle. Ben o düğün öncesi periyoda geleyim hemen size. Bence hayatın en stresli anı. Çünkü aileler devreye giriyor ve o sırada böyle bir duvara çarpmış oluyorsun. Çünkü bir dakika şu an ben ama böyle düşünmüştüm falan oluyorsun. Ama orada her şey senin dışında gelişiyor. Buradaki hikayede şöyle. Aslında gelin Ecem Erkek hepimizi toparlamaya çalışıyor. Evet. O düğünün yapılması için elinden gelen her şeyi yapıyor ama arkadaşların hepsi başka renk ve arıza. Hep kriz yönetiyor. Kriz yönetiyor. Normalde sen gelini idare edersin Evet, ve ama toplayıcı gelin sizi olursun ya. idare. Gelin toplayıcı durumda, arkadaşlar birbiriyle anlaşamıyor. Sıkıntılı durumlar söz konusu. Ne kadar anlatabiliyorum bilmiyorum. Filmi çok fazla brief vermeden anlatmak istiyorum ama şöyle, bekarlığa veda düğünün yapılacağı otelde gerçekleşiyor. Buraya gitmeleri de bir olay oluyor. Daha sonra bekarlığa vedaya gittiklerinde işte kendinden daha küçük bir gelin takımı orada. Ve bunların hepsi bir bunalıma giriyor. Yaşlar büyük olduğu için. Ve burada da after partilerle, happy hour'larla falan filan bunların başına gelmeyen kalmıyor. Evet. Anlatırken bile güldüm Evet. yani o kadar. Sen de öyle olmuş muydu düğününde? Sen herkesi toparlamak zorunda kalmış mıydın? Evet, bir kere arkadaşlarını toparlamak zorunda kalıyorsun. Çünkü ben şehir dışında düğün yapmıştım. Oraya işte Ecem gibi yani aslında. Onların oraya gelmesi bir dert. Orada bir organize Evet, etmek, tabii. hepsinin birlikte anlaşıp da gelini eğlendirmek bir dert falan filan. O yüzden evlilikten korkuyorum ben mesela. Hani. Diyorum ki neden? Arkadaşım korkunun ecele faydası yoktur. Evet. Yalnızlık Allah'a mahsus diyerek konumuzu kapatalım. Her canlı bunu, her kadın yaşayacaktır Evet. diye. Evet. Ama bir taraftan da hani normal günlerden ya da normal bir zamandan, hayatın normal akışından farklı bir döneme giriyor. Aslında hani birazcık o tek düzelikten de çıkmak için bir sebep bir taraftan da. Evet bazen şey düşünüyorum hani bu düğünlere ne gerek var, şunlara ne gerek var, bunlara ne gerek var diye düşünüyorum ama sonradan da şunu düşünmeye başlıyorum. İyi de kutlama yapmamız gerekiyor. Yani bir şeyi kutlamazsak değerini de anlamayız. Onun enerjisini de hissedemeyiz. Hani yazık olur o günlere de Evet. bir taraftan. Bir de aynı duyguda birleşmek için mesela sinema da bunlardan bir tanesi. Yani bizi aynı duyguda birleştiriyor. Müzik bunlardan bir tanesi. Sanat zaten öyle. Bazen ayrıştırabilir. Sanatın farklı görevleri de var tabii ama kutlamalar en çok buna yarıyor diye düşünüyorum. Evet. Aynı duyguda birleşmek, beraber şarkı söylemek ne kadar güzel bir şey. Hayatın Bence lazım. anlamı ortaya çıkıyor. Tabii. Ya öbür türlü nasıl yaşayacaksın ki? evet. Hiçbir şeyden keyif almazsın. Her şeyden korka da Evet. olmuyor bu iş doğru. Evet. Bir de aileler için özellikle çok evlenen Mürüvvet var benim görmek. tanıdığım arkadaşım. Hani aile çok istiyor hani hadi bir kutlama lütfen dediği Bebek için. istiyor, Ya, torun istiyor. Evet. Arkası Aileler. da bitmiyor gerçekten. Arkası bitmiyor, aynen. Üst üste devam ediyor. O hazırlıklar sırasında ya da o filmin içerisinde biraz bahsettin ama senin ya buna benzer bir şey ben de yaşamıştım ya da ben şunun daha da komiğini yaşamıştım diyeceğim böyle anıların
Seda tabii ben şu anda Ya ben şu anda aklıma ilk gelen şu, benim düğünümdeki offsite noktası şu oldu. Bu organizatörler var ya, onlar bize birer tane garson verdiler. Benim bir garsonum yanımda duruyordu. Bir tane de Ali'nin. Ve adamlar içkiler bittikçe yenisini doldurup sana getiriyor. Halay çekiyorsun falan filan. Adam burada rakıyla aynen geliyor ve sen onu gördükçe böyle içmen gerekiyormuş gibi artık şuurunu kaybettiğin noktalar oluyor. Ve ben düğün gecesi ayakkabımı değiştireceğim diye hazırlık yaptığım odalardan bir tanesine gittim. Ve orada uyuyakaldım. Ve beni kimse bulamadı. Otelin kameralarından en son nereye gitmişim oraya bakıldı. Sonra bir işte kayınvalidemin arkadaşı beni odada buldu. Kapıyı çaldı ben açmışım falan. Seda senin burada ne işin var, herkes seni arıyor falan. Annem geldi tüh senin falan filan diye bana böyle insan bu kadar içki içer mi, kendini niye kaybediyorsun diye rezillik falan. Yengem hamile, lütfen kavga etmeyin bebek gelecek diye. Böyle tam bir komedi filmi yaşadım açıkçası. Evet, çok iyiymiş. Bence bunun filmi yapılır. Evet olabilir. O durumun içindeyken hiç Gelin güzel takımı değildi. 2 evet. Başkası evleniyor. Tabii yaşarken hoş değil ama izlemesi ya da anlatırken böyle Evet, eğlenceli. Şimdi güldüğümüz Tabii, şeyler. aynen. O zaman Ama pek güzel bir anı gülmemiştik. bence. Evet bence çok komik. Yani zaman geçince bu anılar güzelleşiyor Evet. zaten. Bir komik gelmeye Bence de. başlıyor. Aklımdaki sorulardan biri de şu filmle ilgili. Neticede burada bir evlenme öncesi, evlilik öncesi, düğün öncesi arifesinde işte kız takımının yaşadığı heyecanlar ve komedi var. Evet. Ama burada daha geç yaşta yapılmış bir evlilik var. Daha gençleri görünce de orada bir Tabii hepsi sürtüşme bunalıma de- giriyor bunalıma tabii. girme durumu. Aslında burada da bir toplumsal durum var bence. Evet. Kadınların üstüne yüklenen de böyle bir stres de var. Bunu da görüyoruz bir taraftan. Yani sadece böyle aman da çok güldük değil de aslında böyle bir kanayan yaraya da sanki bir parmak basma durumu var filmin alt metninde de sanki. Evet. Evet çok enteresan. Ya bu niye var bizim biraz üstümüzde? Var. Ama şunu görüyorum biraz son yıllarda sanki bu değişmeye başladı. Yani bu benim çok hoşuma gidiyor. Değil mi artık hani çocuk doğurmak için de daha böyle 40 küsür yaşını bekleyen, acele etmeyen insanlar var. Evlilik için artık bir tık daha geç evlenebiliyor insanlar. Eskiden sanki daha Annelerimizin şeydi. zamanı gibi değil, tabii Evet, ki de. Onlar evet. 18-19 Evet, yaşlarında çok erken. evlenmişler. Tabii. Şu an öyle bir durum yok yani. Şu an hatta toplum tarafından 18 yaşındaki kızın evleniyor mu falan diye böyle Evet, Çok herkes erken daha çocuk. fikirleri Evet. değiştirmeye çalışıyor. O çok iyi bir şey. Bence de iyi bir şey. Ama mesela şu oluyor bende. İşte şimdi 36 yaşındayım. 1-2 yıldır artık çevremdeki insanlar bana ne zaman evleniyorsun? Çocuk yapmayacak mısın? Gibi sorular sormaya başladı. O yüzden ben hep şey derim. Biyolojik saatten çok toplumsal Toplum saat. saat var diye. Yani ben öyle Doğru düşünüyorum. söylüyorsun Toplum aslında. başlıyor seni küçük küçük oraya doğru hazırlamaya sorularıyla falan. Çevrendeki insanlar evleniyor, çocuk yapıyor. Sen de diyorsun artık sanırım vakti geldi. Bu biraz böyle ilerliyor galiba. Evet, o baskı hala var ama onu dediğiniz gibi bence en az böyle bir 7-8 yıl erteledik. Yani Evet. 25'ten sonra artık biraz daha normal karşılıyoruz. Hatta 25 yaşında yapılan evlilikleri bile çok daha küçükmüş. Artık bence 30 sonrası İnsanlar evlilik. artık Evet. kariyer yapmaya Evet, çalışıyorlar. aynen. İşleriyle evlenmeye çalışıyorlar. Ve de zorundayız çünkü. Zorundayız. Evet, tabii. Hayat, Hayat kolay çünkü değil. kolay değil. Ve Kadınlar zorlaşıyor. artık daha aktif iş dünyasında. Eskiden böyle değildi. Evlenen işinden ayrılıyordu. Şimdi evlenen çalışmıyorsa işe başlamak zorunda kalıyor. Çünkü hayat Çünkü çok- geçim sıkıntısı da var. Evet. Hayatın gerçekleri. Evet, aynen öyle. Aslında hani hepimiz aynı durumdayız bir taraftan da. Neticede kendimize belirlediğimiz ideallerimiz var, kariyer hedefimiz var ya da yaşamak istediğimiz bir konforlu bir hayat var. Değil mi? Çocuğumuzu o konfordan kastım da çocuğumuzu iyi okutalım, iyi okullarda okusun, iyi bir eğitim verelim. Onların ihtiyaçlarını giderelim ve tüm bunlar içinde kadın erkek hepimizin çalışması gerekiyor ve her geçen gün daha da çok çalışmamız gereken bir Evet. sistem oluştu Maalesef. dünyada. Evet, bu okul oluştu. sistemi de Evet. Yani- devlet sanki herkesi özel okula gitmeye zorunlu tutuyormuş Evet, gibi bir maalesef. politika uyguluyor bence eğitim sisteminde. Ben işin çok içinde olduğum için şunu biliyorum ki dünyadan eşimin ticaret yaptığı için birçok ülkede arkadaşı var
ve iyi iş adamları var. Onlarla bir grubu var ve biz artık dayanamayıp onlara sorduk. Hindistan'a, İngiltere'deki, Yunanistan'daki arkadaşlarına. Ve okul fiyatını söyledik. Herkes böyle İnanılmaz. inanılmaz tepkiler veriyor. Diyor ki şaka mı? Yani şu an siz böyle bir para mı ödeyeceksiniz birinci sınıf için falan. Ali sonra dedi ki biz bu okullara yollamıyoruz. Dünyadaki bilmem ne kolejine yolluyor insanlar. Orada birçok dünyanın başkentinde olan okulların kolejlerine yolluyorlar. Ve hiç kimse böyle paralar ödemiyor. Evet. Ya. Yani bu şaka gibi bir şey. Çok Haksızlık. üzülerek söylüyorum yani bu içine düştüğümüz durumdan bu da çok büyük bir problem. Bundan da kurtulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ben şöyle hissediyorum. Hayatlarımız yani çocuk doğduğu andan itibaren ipotek altına alınıyor anne babanın hayatı. Evet. Çünkü artık işte 3 yaşında kreşe başlayacak diyelim. 3 yaşında kreşe başladığından işte üniversiteyi bitirene kadar kaç sene oluyor hesaplayamıyorum şu anda. Hayatın ipotek altına ver. Her sene sen işte 1 milyon hani şu anda ortalama yani Evet, 1 800, milyonu 1 milyon gözden arasında çıkarman 1 lazım. milyon 2 çocuğun varsa masrafları 2 2 milyonu. Yani nasıl yani biz küçükken öyle değildi. Biz Evet. öyle okumadık. İşte devlet okulları vesaire. Yani çoğu kişi devlet okulunda okuyordu ve hayat biraz daha Hepimiz rahattı. devlet okulunda Evet, okuduk zaten. evet, evet. Yani Ve o yüzden de şimdi mesela doğurganlık konu nereden nereye geldi ama tutamıyorum. Yani Evet. doğurganlık oranı düşüyor Türkiye'de. Niye düşüyor? Ya. Bu yüzden düşüyor. Çocuk doğduğu andan itibaren. bir kere herkes hayatları ipotek. stres altında ya Evet, bizim ülkemizde. kesinlikle. O kadar stresli yaşıyoruz ki. Evet. Ya o streste herkes zaten hasta oluyor. Evet. Bu kadar da çok hastaneler var. Herhalde oraya da gidilsin diye de mi bir strateji var? Ben anlamış değilim ya. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Değil. Hiçbir şey değil. Evet. O yüzden bence hatta gençlerin evlenememesinin sebeplerinden biri de yine ekonomik kriz. Yani Evet. öteki biraz önce söylediğin gibi 2 kişi nasıl bir araya gelecek de kirayı ödeyecek ve diğer masrafları, düğün yapmak kolay değil, beyaz eşyası bilmem nesi. Yani o düğün hazırlıklarında harcanan para yani sadece gençlerin değil ki Türkiye'de şöyle bir sistem Çok var. saçma bence. Anne baba yapıyor zaten Hı hı. genelde bizde. Hani düğünüdür, evin ihtiyaçlarıdır ama artık anne babalar da buna yetişemiyor. O yüzden- Yaşam hakkı ya. Yani yaşam hakkı gidiyor Evet, hepimizin elinden yavaş yavaş. Bizim filmde de Ecem'in annesi yapıyor. Evet. Ayşenil abla. Şenel. Müthiş bir karakter bu arada. Müthiş bir karakter. Evet. Yani orada da var. Yani aslında bizim yaşadığımız bütün gerçekliği orada da var. filme yansıtmaya çalıştık. Başka böyle ütopik bir dünya yok filmde. Her şey Evet. gerçek. Her şey Öyle olağan lay lay lom komedisi. değil. Evet. 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 Durum komedisi, günlük komedi hepimizin Her içinde şey olduğu var. Film şeyler. olsun diye Evet. komedi yok yani. Gerçekten yaşanan, görülen bütün olayları filmde aktardık. Evet. Tabii Ayşenil Şamlıoğlu demişken yani ben bayılıyorum. Biz de. Ayşenil'e. Biz de Yani hastasıyız. nasıldı? Hani sette öyle doğayan bir ismin olması, öyle bir kadının olması diğer kadınlar için çok büyük bir şans ve çok keyiflidir eminim. Ve o kadar bize Yani, yakındı ki, o evet. kadar mütevazi bir insan ki. Hani hep birlikte eğlendik, oyunlar oynadık. Hiç öyle şey yapmadı, bizi yalnız bırakmadı. Zaten oyunculuğu müthiş ve hani oradaki karakterine de çok yakın neşe olarak. Neşeli, coşkulu, Hayat çok genç enerjisi ruhlu bir yüksek. kadın. Evet, evet. Bayıldık yani, hayranız. Çok seviyoruz onu. Ama şimdi hepinizin enerjisi o kadar yüksek ki Şebnem Bozoklu var, Ecem Erkek var ve tabii erkekleri de sayalım. Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar da var. Evet. Yani hepinizin hani kadınların enerjisi çok daha yüksekte. Öyle bir ekip kurmuş Tabii kadın ki, ağırlıklı. kurulmuş Evet. ki çok güzel yani inanılmaz böyle. Zaten bu filmi afişini gördüğümüz anda ya çok iyidir diyoruz. Çünkü hepinizin enerjisi çok yüksek, çok iyi oyuncusunuz. Teşekkür Hepimiz, ederiz. hepinizi çok seviyoruz. O yüzden böyle direkt zaten hani gişesi çok olacak inşallah. Ay Öyle inşallah. düşünüyorum. İnşallah. Ay inşallah. Amin. Amin ya Rabbim. Uy, uy. Ya bu arada Nilperi'ye o kadar hayranım ki çok beğeniyorum oyunculuğunu. Ben de Seda'ya. Şimdi başka işin reklamını yapmak istemiyorum ama Erşan'daki sahnelerini yani Ali ile ikimiz koparak izliyoruz. Çağlar Çorumlu ve Nilperi yani Canım bizim için Seda. best of. Çok sağ ol. O özellikle kardaki ay falan öyle seni yumuşatma sahnesi. Üşüyorum diye böyle. Aşkım. Evet ya çok şanslı hissediyorum değerli oyuncu arkadaşlarımla. Hem tanışmış şekilde. oldum hem çalışmış oldum.
Çok güzel oldu yani. Evet, evet. Siz ilk kez mi birlikte çalışıyorsunuz? Ay evet, Evet, aa, ilk keşke kez. daha önce Buna inanmıyorum. çalışsaydık. Sanki daha önce çalışmışsınız gibi Hayır, bir şey var hayır, bende. değil. Hastası oldum Seda'nın Evet, yani. benim Bir numaram terimim ama oldu gerçekten gerçekten öyle. yani bayılıyorum. Bayılıyorum. Yani. Çok komik ya, sette Hem en güzel çok hem Seda güldürdü yetenekli bizi. arkadaşım. Sağ ol Hastasıyız. aşkım benim. Beğeniyoruz kendisini çok. Evet. Mersi. Biz de sizin hastasınız. Bil mukabele. Hep beraber. Biz de Teşekkür sizin ederim. hastasınız. Biz de sizin. Herkes. Sonra Kadın sinir dayanışması krizi var şu anda. geçiriyor. Fazla. Fazla iyilik ve güzellikten Yine sinir ikimiz krizi geçirdiler diye. yükseldik böyle. Buna ihtiyacımız var. En Evet, çok evet, buna evet, ihtiyacımız evet, var aynen. şu dönemde. Dönemde. Dünyanın içinde bulunduğu durum bunu gerektiriyor. Evet. Ama bir şeyden bahsetmişken hani şimdi evleniyorsun, ne zaman çocuk? Çocuk oluyor, ne zaman ikinci çocuk? Sonra ne zaman ayrılıyorsun Sonra geliyor. değil mi artık bunu Tabii. Tabii. artık buna döndü. Seda onu soracaktım sana. Hani çok güzel bir evlilik yaptın, 2 tane çok güzel çocuğun 10 var. sene olmuş. Olmuş mu o kadar? Evet, biz de inanamıyoruz. Çünkü asıl evlilik ve aile olma bence çocukla başlıyor. Biz bu kadar Ali ile evlenmiş gibi hissetmiyorduk. Tabii ki evliyiz ve tabii ki birbirimizin yani sahip olarak öyle bir algı yaratılmasın, yani öyle bir şey demeye çalışmıyorum ama çocuklar işin içine girince bütün yemek sistemi değişiyor, Ya. evdeki temizlik sistemi değişiyor, işte oturma düzeni değişiyor, arkadaşlarına bay bay demek zorunda kalıyorsun çünkü hadi size geliyoruz, içkileri aldık ya da bir sinema keyfi, mısır patlatın falan olayları bitti. Artık bizim bir ailemiz var ve oranın bileti herkese açık değil çünkü çocuklar uyuyor, işte ateşi çıkıyor. Sabah başka bir olayla güne başlıyoruz. Akşam başka bir senaryoyla yatıyoruz falan. Hayatımız bambaşka bir hal aldı. Asıl o zaman daha çok birlikte olman gerektiğini anlıyorsun. Daha çok kavga ediyorsun. Daha çok sinir krizi geçiriyorsun ve daha çok mutlu oluyorsun. Yani her şey iç içe. Yani böyle değişik bir ruh hali. Manik depresiflik mi deniyor ona artık? Borderline mı neyse bu hani. Ya başka bir kafada yaşıyorsun. O zaman evlilik ve aile kurumu benim için başlamış oldu. Evet. O soruların devamı da gelmeyecek artık herhalde. Bitti yani. 3. çocuk diyen yoktur Hayır, herhalde. bitti. Evet, artık bitti. O İkinciyi de baskı- ben çok istemiştim zaten. Ali aslında hani o kafalarda değildi. Ama kadın istedikten sonra kim korkar? Yani Ve şimdi Ali karşındakinden. çocuklarına tapıyor yani bir Evet, gördük çok şimdi ikisine de ölüp bitiyor yani. Evet. Sete İyi de ki geldi. Çocuklar geliyordu. Sete de Hani geliyor. senin bu kadar evet. yoğun çalışmandan. Bugün akşam galaya da Ay gelecekler. canlarım çok şekerler Evet. ya. Öyle ya, ben onları hayattan ayrı büyütmemeye çalışıyorum. Görsünler, babasına ofise de gidiyorlar, oradaki dünyayı da biliyorlar. İşte Gebze'ye de gidiyorlar, yengesine, işte dayısına, anneme, Ankara'ya da gidiliyor. Ve onlar böyle renkli, her yerde başka bir şey görüyorlar, öğreniyorlar. Evet. Böyle büyüyecekler, yapacak Evet, bir şey yok. aslında her çocuk doğduğu şartta da alışması, dünyayı Evet. da öyle tanıması gerekiyor. Evet. Kesinlikle öyle. O açıdan senin hayatında ilginç bence Nilperi. Hani babanın Ha. mesleğinden dolayı. Evet. Sen de yani hepimizden daha farklı bir hayatın içine doğdun. Babanın dış ülkelerdeki görevi vesaire. Ama onun avantajlarını da yaşıyorsun. Çünkü farklı kültürlerde büyümek, onu da oyunculuğuna etkili olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle Çok etkili daha farklı olduğunu kadınlar düşünüyorum. gördüm, karakter. Ama şöyle bir şey var bende. Hani muhakkak o da etkilidir ama annem beni hep şimdi bunu fark ediyorum da daha mama sandalyesindeyken bana hep mimik çalıştırırmış. Hep bu böyle bizde bir eğlence konusuymuş. İşte atıyorum şimdi sevin kızım diyormuş. Mesela seviniyormuşum. Şimdi kızıyormuş ama daha düşün hani konuşmasını bile bilmiyorum. Daha o zamanlardan başlayan bir şey olmuş. Mesela annem çok severdi işte hep beni çeksin işte videoya falan işte giyineyim, süsleneyim, dans edeyim, işte bir takım oyunculuklar yapayım falan. Bence daha Çok çok şeker oradan ya. gelen bir şey. Evet. Ya muhakkak o diğer bir sürü farklı insan türü ve bakış açısı tanımak da çok işime yaramıştır. Ama işime yaradığını da farkında değilim. Çünkü bu benim ve hani dışarıdan kendimi göremiyorum artık. Hani nasılsam öyleyim
O yüzden şu işime yaradı, bu işime yaradı diyemiyorum. Bilmiyorum ne çok işime yaradı. Zaten onun çok farkında olmuyordur herhalde insan. İşte Hani harmanlanıyor Evet. küçüklükten böyle bütün kültürel zenginlikler, izlediğim filmler, dinlediğim müzikler, annenin sevdiği şeyler, babanın sevdiği şeyler. Ben mesela onun entelektüel bir insan olmasına da çok hayranım. Çok Canım beğeniyorum. Sedam, teşekkür Evet. ederim. Aşkım, arkadaşım benim. Instagram videolarının hastasıyız. Evet, hepimiz. Ama ben senin Instagram'ın da hastasıyım. Çok Teşekkür keyifle takip ederim. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Peki Nilperi, sana bunu sormadan yapmayayım. Geçmeyeyim daha doğrusu. Şimdi bu gelin takımından sonra ya evlilikten soğudum, evlenmeyeceğim, bu ne düğün telaşıdır, istemiyorum mu diyorsun? Yok ya, aslında çok da eğlenceliymiş. Yaşayayım ben bunu diyor musun? Nasıl bakıyorsun şimdi düğüne, evliliğe? Yo, Buradan iyi, anladın sen soruda ne olduğunu. Yok. Sıcak bakıyorum. Ben sıcak bakıyorum. Ben evlenmekte çocuk da yapmak istiyorum. Yani netim. Biraz ama Seda'nın da Peri payı var. tuzunu Aynen. böyle üstüne attık zaten. Seda'nın çok payı var. Seda benimle çok konuştu. Ya benim Ela'la çok başka bir şeyleri oldu, bağları. Evet. Çok küçüktü çünkü Ela. Daha böyle hiç kimseye gitmiyorken orada daha sosyalleşmeye başladı. İşte her gün görmesi. Tabii ki çocuk ilgiyi ve sevildiğini hemen anlıyor. Mesela Ela'nın Nilperi'yle ve Ayşenil'le, Leyla'nın da Ecem'le aşırı bir tutkusu oldu. Çok güzel. Bizim Ecem böyle konuşuyor ya mesela mimikli. Leyla sürekli aynada böyle değişik hareketler yapıyor falan. Kızım çok mimik yapma bakayım, kaşlarını böyle kaldırıyorum falan filan. Ya evet, böyle Ela'yı gördüğümde bende şey hissi oluştu. Benim çocuğum olsa Ela falan, hani hatta böyle espri yapıyorum ya, ben doğurdum Ela'yı falan diye böyle soğuk Evet. espriler. Hakikaten Ela bende bir şeyler açtı. Çok tatlı bir bebek çünkü. Çok Evet, şey. öyle böyle bir ruh şeyi oluyor bence. Tanışması sanki. Evet. Evet. Ama ben şunu görüyorum. Sette iletişim çok iyi. Çocuklarla alışveriş de çok iyi olmuş. Bence karşılıklı bir alışveriş. Sen de onlardan çok şey almışsın. Evet. Yani farklı, hayatınızda farklı yeri olan bir film, bir set ortamı olmuş. Evet, Onu anladım. öyle. Kesinlikle. Evet. Şarkıya geleceğim şimdi. Çok şarkı söylediniz mi? Çünkü şeyde filmin jeneriğinde gel yabani. Gel Yabani, Derya Ulu. Evet. Evet, Çok söyleniyor. Demek ki çok şarkı o söylenilen minicik bir şey. Minik Hayır bir- hayır. Hı. Ben söylemedim, siz söylemediniz değil mi? Yo, o söyledi, biz eşlik ettik ama sesimiz duyulmuyor bile neyse ki. Yani şahsen neyse ki duyulmuyor sesim şarkı söylerken. Ama şey, çok önemli bir yeri var tabii, Tabii ki, Derya tabii Ulu'nun ki. Evet. filmde. Tabii onu Derya Ulu olarak Görüyoruz. karşılıyoruz, görüyoruz. Geliyor işte düğünde şarkı söylüyor. Yani müthiş kıyafetiyle ve müthiş aurasıyla o da bizimle. Evet, o da O da bizimle. gelin takımında. O söylüyor. Bu filmde Derya Ulu söylüyor Derya Ulu şarkıları. söylüyor. Evet. Biz söylemiyoruz. Biz de eşlik ediyoruz. Keyifli bir film olduğuna eminim. Ben de ilk fırsatta sinemaya gidip izleyeceğim. Çünkü kadın hikayelerini çok seviyorum. Kadın hikayelerinin güldüren taraflarını daha da çok seviyorum. O erkek esprilerinden biraz ben sıkıldım galiba. Hepimiz çok Hepimiz sıkıldık. biraz sıkıldık. O yüzden de hani bu kadın hikayelerine gülmek. Bence erkek hikayesi izlemekten sıkıldık. Evet. Yani erkek esprileri hadi deyip böyle cinsiyetçilik yapmayayım. Ama o kadar çok erkek izledik ve o kadar çok dram izliyoruz ki dramın içinde yaşıyoruz, dram izliyoruz falan. Bence herkesin bir tık rahatlamaya, şöyle bir Dişil enerjiye geçmeye ihtiyacı var. ihtiyacı var. Aynen. Çok güzel Evet, bağladın evet. arkadaşım. Tebrik ederim. Arkadaşım, ama çok doğru konuştuğun için orada ben onu tamamladım. Teşekkür ederim canım. Biraz denge yani. Evet. Harikasınız. Çok teşekkür Teşekkür ederim. teşekkürler. Çok sağ Teşekkür olun. ederiz. Bu keyifli sohbet için. Film için de elinize sağlık. Daha çok kadın hikayesinde buluşacağız. Siz o kadar çok çalışıyorsunuz ki bu arada. Yani Evet. biz bu sezon bayağı görüşeceğiz diye Evet, düşünüyorum. evet. Sık sık. İnşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Siz bizleri desteklemeye devam ettiğiniz Her sürece zaman. biz zaten hep buradayız. Her Evet. zaman tüm kültür sanat aleminin arkasında olduğumuz gibi sinemayı özellikle çok önemsiyoruz. Sinema salonlarımızın yaşamasını istiyoruz. İnşallah bu sene daha iyi Evet. olur. Öyle görünüyor. Arda arda film girmesi ne kadar güzel. Evet. Hepsinin gişesi bol olsun.
İnşallah. Teşekkürler. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, röportajı izlediniz. Çok keyifliydi. Film de çok gülünecek, çok kahkaha atılacak ve aslında gerçeklerle de yüzleşeceğimiz bir film olacak bence. O yüzden mutlaka bu filme gidin, sinemayı destekleyin, sinemamızı destekleyin. Ama önce likelamayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.